İkinci elde böyle bir arızalı zaman rölesi buldum. Şimdi bununla birazcık oynayarak hem iç yapısını göreceğim hem de tamir etmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi 60 saniyelik bir röle bu. Buradan 220 voltu giriyorsunuz. Burada da bir röle çıkışı alıyorsunuz. İşte burası normalde kapalı kısmı. Yani mesela 20 saniye ayarladınız. İşte normalde kapalı durumda rölenin kontağı diğer tarafa geçiyor. Yani tabii çeşitli uygulamaları var işte. Örneğin elektrik verdiğinizde merdiven otomatiği vardı eskiden. Şimdi artık pek yok. Sensörlü lambalar var ama işte 60 saniye kadar merdiven otomatiği yanıyor, sönüyor mesela. O tür bir uygulaması olabilir. Başka birçok uygulaması var. Şöyle kolayca açılıyor zaten. Gördüğüm kadarıyla nispeten basit bir devresi var. Fakat anlaşılan bayağı bir oynanmış bu devreyle. Şurada bir potansiyometre var zamanı ayarlayan. Burada bir tahmin ediyorum zamanlayıcı entegre. Bakacağız ona şimdi. Bu röleyi birisi takmış buraya. Orijinal röle değil çünkü. Burada daha büyük bir röle varmış. Onu çıkarmış. Muhtemelen bozuldu belki de. Burada bir şişmiş kondansatör görüyorum. Diyotların da uçları kaldırılmış, kesilmiş oraları. Buradaki direnci de açmışlar. Bu diyot da kaldırılmış. Yani hemen hemen her yeriyle oynanmış devrenin zaten. Burada bir tane transistör var. Buraya bir sonradan kondansatör eklenmiş. Burada da bir yanmış yol var. Belki de kesilmiş, bilemedim şimdi. Buralarda rölenin uçları. Onun yerine rölenin üstünden çıkmışlar. Entegreye bakıyoruz. CD4541 zamanlayıcı bir entegre bu. Şu röleyi de buradan çıkaracağız herhalde. Bu da bir işe yaramayacak çünkü. Rölenin çıkışlarını vermişler işte dışarıya. 220 buradan girmiş. Normalde rölenin çıkışlarının şurada olması lazım. Buradan dışarıdan bir gerilim bağlanacak şekilde yapmışlar bunu. 220'den değil de doğrudan bir DC gerilim bağlanacak şeklinde yapmışlar. İyi ki en başta buraya gerilim uygulamamışım. Yoksa iyice uçuracakmışız her şeyi. Çünkü burada 220 volt yazıyor. Hani içini açmadan gerilim uygulasam uçuracaktım belki de. Şimdi ben buna komple bir şema çıkarayım. Üstünden gidelim. Devrenin çalışmasını görelim.
Şu direnç ve kondansatör işte gerilimi düşürmek için araya bir tane de direnç koymuşlar. Doğrultucu diyotlarımız. Şu kondansatör bu 22 mikrofarad olan. Gördüğünüz gibi şişmiş zaten. Muhtemelen yüksek gerilim geldi. Şu 2.2K'lık bir direnç. Şu Zener diyot. Burada da bizim zamanlayıcı entegremiz var. 45-41. İşte burada gördüğünüz direnç ve kondansatörlerle zamanlayıcının süresini belirleyebiliyorsunuz. Şu iki kondansatör şunlar. Bu 180 de arkadan bağlamışlar onu. Muhtemelen tam zamanı tutturmak için. Çünkü kondansatörlerin toleransları var tabii ki. Şu 250K direnç de işte bu bizim dışarıdan ayarladığımız direnç. Timer'ın çıkışı bu transistöre geliyor ve oradan röleyi çalıştırıyor. Rölemizde burada büyük bir röle varmış. Onun yerine koydukları bir küçük röle aynı kontak akımını sağlamaz. Rölenin çalıştığını göstermek için bir tane led koymuşlar. Bu güç ledi. İşte bu da röleyi gösteren led. Şu diyot da rölenin ters akımının transistörü yakmaması için her zaman rölelerin yanına öyle bir diyot konur. İşte buradan geliyor gerilimimiz. Çalışma ledini yakıyor ve burada 8.2 volt civarında Zener diyot sayesinde bir besleme yapmışlar. İşte biz burada zamanı ayarlıyoruz. Entegrenin çıkışı değişiyor ve transistörü sürüyor. Transistör de röleyi çalıştırıyor. Oldukça basit bir devre. Şimdi ben devreyi şu şekilde ayırıyorum. Yani ben sol tarafının beslemesini değiştireceğim. Benim için zaten sağ taraf önemli. Buradan sonrası önemli değil pek. Şuraya bir gerilim vereceğiz. Ve devreyi çalıştıracağız. Bir de şu güç ledini de ayrıca koyarım. O da hani güç verdiğimizde bu led de yansın. Diğer kısımlar hiç önemli değil benim için. Yani şu kısmı atacağız. Burada zaten bir tane kısa devre var. Muhtemelen o girişteki kondansatörler kısa devre olmuş. Büyük ihtimalle şu kondansatörlerden biri kısa devre olmuş ki güç kaynağı tarafı kısa devre gösteriyor. Şimdi ben bu plakette ne varsa söktüm güç kaynağı kısmında. Şuradan da iki tane kablo bağladım. Bu kablolara artı ve eksiği verdiğimiz zaman devremizi çalıştıracağız. Şu güç kaynağı kısmı yok artık. İşte şimdilik geçici ledler koydum buraya. Güç ledi ve işte elektriği verdiğim zaman led yanıyor. Güç ledi bu. Ama maalesef gene entegreden bir çıkış alamıyoruz. Çünkü bu entegrede yanmış. Yani zaten yanmayan parça kalmamış anlaşılan bu devrede. Hani sırf nasıl çalıştığını görmek için uğraşacağım. Gördüğünüz gibi buradan transistörü de çıkardım, değiştirdim. O da yanmış çünkü. Kondansatörler gitmiş. Her şey gitmiş devrede. Yani biz öğrenmek için bir çalıştıralım bakalım nasıl yapacağız. Buraya tam uygun bir rölem var elimde. 5 voltluk. Bu şekilde onu monte edeceğim buraya.
Bu küçük röleyi de buradan atalım artık. Şimdi bende tabii klasik oldu. O kadar çok küçük güç kaynağı var ki elimde. Bunlardan birini buraya koyabilirim diye düşünüyorum. Bir tane mesela 5 voltluk güç kaynağım var. Gördüğünüz gibi buraya da oturuyor. Şimdi arada ben entegrenin yenisini aldım. 2 tane aldım. Hani bozarsam diye bir tane daha aldım. Ve de entegreyi değiştirdim. Hatta bozulursa diye de sokete koydum. Bu şekilde artık devremizin çalışacağını umuyorum. Şuraya da yazdım bakın. NO, NC yani normally open, normalde açık ve NC dediği de normally closed, yani normalde kapalı rölenin çıkışları. Şimdi dediğim gibi bir sürü küçük güç kaynağı var ama oradaki Zener diyot 8.2 volttu. Yani bu 5 voltluklar yetmeyebilir. Aslında yeter, çalıştırır muhtemelen ama hani timer'ın zamanlamasını biraz gerilimle de oynadığını tahmin ediyorum. O yüzden şurada bir tane 7.5 voltluk var elimde. Yani 8.2, 7.5 yaklaşık bence işimizi görür. Hani işimi görmezse de şuradaki dirençlerden biraz oynayıp biraz gerilimini yükseltebilirim. 8.2 volta çıkarabilirim. Ama bence 7.5 volt işi görecektir. Bununla bir deneyeceğiz. Şimdi en sola alıyorum potansiyometreyi. Saat yönünün tersinde çeviriyorum. Orası en kısa zaman birimi. Şöyle bir gerilim verelim bakalım. 7.5 volt civarında bir gerilim vereceğim. Ve bir süre sonra da röleyi çektirdi. İşte zaten aradığımız fonksiyon bu. Bir daha deniyorum. İşte yaklaşık da 50-60 mAh gibi bir şey çekiyor. Bu da son derece iyi. Yani güç kaynağı fazlasıyla yetecektir. Direnci en dibine kadar saatin ters yönüne çevirelim. En küçük pozisyonda. Burayı da 0 saniyeye ayarlayıp şu şekilde oturtacağız. Şöyle mesela bir deneyelim. 10 saniye. Yani ben gerilim verdikten 10 saniye sonra röle ledinin yanması lazım. Yine aynı şekilde gerilim verdikten 30 saniye sonra yanması lazım. Bir de onu deneyelim. Bu da hiç fena değil. Yarım saniye şaştı. Bir de en son olarak 60 saniyeyi deneyelim. 60'ın biraz altında gibi zaten o. ...58-71 yani işte 1 saniye kadar kaydı ama analog bir cihaz için bence son derece yeterli. Zaten yani o kadar da hassas bir ölçüm beklemiyoruz. Gördüğünüz gibi 5 saniyede yanıyor mesela. Evet, devremiz çalışıyor.
Şimdi buraya bir güç kaynağını monte edip artık kapatmaya geçeceğim. Bu güç kaynağını bu şekilde yerleştireceğim. 7.5 volt çıkışı da işte orada koyduğum artı eksi uçlara vereceğim. Buradaki 220 voltu ve rölenin çıkışlarını da bağlayacağız. Gördüğünüz gibi bağlantıları yaptım. İşte şu iki tane 220 girişi, şuradaki 220 girişi devremizin girişine gidiyor. Buradaki 3 tane çıkışlar rölenin çıkışlarına. Onları da göstereyim hemen. İşte normalde açık, normalde kapalı. NC normalde kapalı, yani burası. Diğer tarafta normalde açık, yani bu taraf. Bu şekilde devresini bağlamış oldum. Şimdi dikkatlice yerine oturtalım. Evet, rölemizi kapattık. Şimdi buradan 220 volt vereceğim. Çünkü içinde benim besleme devrem var. Ve de nasıl çalıştığını göreceğiz. Şuraya 220'yi bağlıyoruz. Şimdi fişe takıyorum. Bakınız. Beş saniyeye ayarlamıştım. Evet, hemen yandı röle. Evet, ikisi de yanıyor ledlerin. Bu arada bu biraz parladı herhalde. Sola alayım şöyle. Şimdi bakın, burası açıktı. Röle çalıştığı için kapatmış. Burası da kapalıydı. Açmış. Fişi çekersek şimdi burası normalde kapalı. Burası yine açık. Yani o rölenin durumu değişiyor zamanlayıcıyla. Şöyle bir test edelim. Mesela 30 saniyeden başlayalım. Bence hiç fena değil. 30.8. Çevirdiğim noktadan bile fark edebilir. ...60 saniye için deniyorum. Hiç kötü değil bence. Daha ne olsun, analog bir sistem için gayet iyi bence. Şimdi şu 220'yi buradan çıkaralım. Artık rölemiz çalışır halde. Yani tabii itiraf edeyim, hani çok da akıl kârı bir tamir değil bu.
çalışıyor öyle ama içinden çıkardık devresini. İşte yok güç kaynağı ekledik, yok entegresini değiştirdik. Hani astarı yüzünden pahalıya geldi. Ama benim amacım hem çalışma prensiplerini göstermek hem de çalışır hale getirmekti bunu. Yoksa hani ekonomik bir çözüm olmadığı kesin. Bir şekilde elimizde çalışır bir zaman rölemiz oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.